Enflasyonun fazlasıyla yüksek olduğu ve alım gücünün en diplerde olduğu bir ülke duymuş muydunuz? Evet, öyle bir ülke var ve Afrika'da bulunuyor. Afrika'nın güneyinde denizle bağlantısı olmayan ve farklı ülkelerin arasında sıkışıp kalmış Zimbabwe adında bir devlet var. Zimbabwe ismi ülkenin güneyindeki antik kentin adından kaynaklanıyor. Zimbabwe bir Shona teriminden gelen büyük taş evler veya saygıdeğer evler anlamına geliyor. Literatürde geçmiş zamanda yaşamış şeflerin evlerine veya mezarlarına verilen addan gelmiş olabileceği belirtilmektedir. Resmi adıyla Zimbabwe Cumhuriyeti olarak bilinen bu ülke 390.000 kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahip olan ve 16 milyon insan içinde barındıran %65'i Hristiyan olan bir yer. Zimbabwe için Afrika kıtasının en fakir ve ilkel yaşama sahip ülkelerinden biri tanımı yapabiliriz. Öyle ki halkın %90'ından fazlası açlık sınırının altında bir yaşam sürüyor. Rahat bir yaşam süren insan sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Ülkeye giriş yapabilmeniz içinse kapıda vize almalısınız. Sizden vize için $30 talep ediyorlar. Ülkede şehirler arası ulaşım tren ile yapılmakta ve kara tahtaya tren saatleri yazmakta. Yani teknoloji kullanımı mevcut değil. Trende yırtık koltuklar var ve içerisi rutubetli, yani hijyen yok. Ülkede çatal kaşık kullanımı yok, hijyen yok. Şehir içinde 12 kişilik minibüse 22 kişi biniyor ve bulaşıcı, hastalık kaçınılmaz oluyor. Ülkede taksiyle seyahat dahi güvenilir değil. Takside kırmızı ışıkta duyduğunuzda halk size bir şeyler satmaya çalışıyor ya da aracın önüne atlıyorlar. Hatta kimisi çocuklara ışıklarda dilencilik yaptırılıyor. Ülkede birçok evde kapı yok ve sürekli göz göze geliyorsunuz. Evlerde çamaşır makinesi yok. Halkın toplu kullandığı çamaşır odaları mevcut. Halk temiz suyu kafasında taşıyarak tedarik ediyor. Bu ülkede mağazalar, şık restoranlar yok ve ülkeye yatırım yapılmıyor. Bu nedenlerle Zimbabwe pek talep gören bir ülke değil. Ülkede yoksulluğun üst seviyelerde olması caddeleri hem güvensiz yapıyor hem de şehirlerin altyapı sistemlerini ilkel boyutlara getiriyor. Örneğin başkentte bile pek çok yerde internet Wi-Fi hizmeti bulamayabiliyorsunuz. Ülkenin en işlek yerlerinde bile geçici veya kalıcı elektrik kesintileri yaşanıyor. Enerji ihtiyaçlarını komşu Afrika ülkelerinden satın alarak gidermeye çalışıyorlar. Ancak bu kalıcı bir çözüm sunmuyor. Caddelerde kamerayla gezen bir beyazsanız yerel halktan ajan damgası yemeniz de gayet olağan bir durum. Bu nedenle çekim yaparken ekipmanlara dikkat etmek gerekiyor. Halk her ihtiyaç için sıraya girmekle birlikte bankalardansa sınırlı miktarda para çekebiliyorlar. İnsanların banka hesaplarını kontrol etmesi kesinlikle yasak ve bir nevi bloke edilmiş durumda. Hatırlayın 1945'li yıllarda dünyanın en değersiz para birimine sahip ülkesi Macaristan'dı ve ondan sonra gelen ülke ise yine Zimbabwe'ydi. Macaristan o çukurdan kendini kurtarabildi ancak Zimbabwe daha da kötüye doğru gitti. Ülkedeki yaşam koşullarından dolayı birçok doktor daha iyi iş ve yaşam koşulları sebebiyle zengin ülkelere gidiyorlar. Bu nedenle ülkede sağlık çalışanı sayısı çok az. Dünyada mutluluk endeksi sıralamasında sondan 4. olan bu ülke kimsenin gitmek istemediği bir yer. Bu sıralamada kendisinden daha kötü durumda olan ülkelerse Sierra Leone, Lübnan ve Afganistan'dır. Halk çalışmak yerine caddelerde, sokaklarda kaldırma oturmayı dahası yasaklı madde satmayı tercih ediyor. Her şeye rağmen Zimbabwe'de okuryazarlık oranı %87. Zimbabwe, Afrika'nın en yüksek okuryazarlık oranına sahiptir. Ülkedeki 5 yaş altı çocukların %27'si açlık nedeniyle gelişimlerini tam anlamıyla tamamlayamıyor. Bu sebeple ileride kronik hastalıklara yakalanmaları kolaylaşıyor. Vatandaşların birçoğu gıda sıkıntısı ve krizler nedeniyle günde yalnızca bir defa yemek yiyerek hayatta kalmaya zorlanmaktadır. Zimbabweliler çoğunlukla her tür diş macununa Colgate, her meşrubata Cola, her deterjana Surf demektedir. Bu sömürgeciliğin kültür üzerinde bıraktığı en önemli izlerden biridir. Zimbabwe mutfağına bakacak olursak temel yemek tavuk ve pilav yanında lahana salatasıdır. Öğle ve akşam yemeğinde sadza ve bota yeniyor. Bota genelde kahvaltıda yeniyor. Mısır unu ve su karışımı bir lapa, bazen içine tat katmak için fıstık yağı ve tereyağı da katılıyor. Bir de favori yabani mantarlardan yapılan nedzi çorbası var. Ayrıca deve kuşu eti, timsah eti ve vatoz balığı da değişik et yemekleri. Ülkede market rafları boş, sokakta hijyenik olmayan ürünler satıyorlar.
Zimbabvelilerin çoğu kıtlık ve ekonomik sorunlardan ötürü günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor. UNICEF'in 2015 yılında yaptığı araştırmalara göre ülkede 1,5 milyon kişi AIDS virüsü taşımakta. Ülkede her 10 kişiden birisi AIDS taşıyıcısı. Çünkü hijyen ve yeterli besin yoktur, dünyada insanlar göbeklerini saklamaya çalışırlarken Zimbabve'de bu tam tersi. Göbekli insanlar göbeklerini kasıtlı bir şekilde gösteriyor. Zimbabve'de göbekli olmak zenginlik ve başarının simgesi. Çoğumuz için deniz kızları bir efsanelerden ve masallardan ibarettir. Fakat Zimbabve için durum böyle değil. Zimbabve kültüründe deniz kızları çok önemli bir yere sahiptir. Hatta bazı durumlarda yaşanan kötü şeylerden dolayı deniz kızlarını sorumlu tutarlar. Zimbabve Hristiyan inancında Kral Solomon'un fil dişi, altın, tavus kuşları ve diğer değerli maddeleri bulduğu, İncil'de adı geçen Ofir'in yeri olarak düşünülmektedir. Zimbabve insanları nazik, güler yüzlü ve neşeli insanlardır. Toplantılarda önce ve sonra el sıkışırlar, müzik stilleri folk ve poptur. Zimbabve'de bazıları işaret dili olan 16 resmi dil var. Zimbabvelerin ulusal kostümü bir etek, şapka, geleneksel kolye ve küpeler. Ülke halkında boşanan çiftlere dair kötü bir algı var. Ülkede boşanmak yasal fakat sosyal baskılardan kaçamıyorsunuz. Zimbabve'de yasal olarak tanınan iki tür evlilik vardır. Geleneksel evlilik ve resmi evlilik. Geleneksel evlilik çok eşliliğe neden olabilir ve yalnızca siyah insanlar için yasaldır. Boşanma nadir yaşandığından evlilikler genelde kadın veya erkek öldüğünde biter. Zimbabve'nin batı kesiminde yaşayan küçük bir grup insan deve kuşu halkı veya iki parmaklı kabile olarak anılıyor. Bunun nedeni Wadona kabilesinin %25'inden ektrodaktili olarak adlandırılan ve ayaklarının ortasındaki 3 parmağın olmadığı genetik bir kusur ile doğmuş olmasıdır. Wadoma kabilesi kabile dışındakilerle evlenmekle sınırlı kalıyor ve bu yüzden kusur ailelerden çocuklara geçerek devam ediyor. Matabele, Zimbabve'nin güneybatısında bir Bantu dili konuşan Ndebele ya da Matabele kabilesinin yaşadığı bölgedir. Matabele insanları birçok Afrika bölgesinin kendine özgü sanatı gibi ahşap konusunda şaheserler yaratırlar. Ahşap oymaları, sıra dışı taş oymacılığı, seramik, sepet eşyaları, mücevherat, tekstil gibi diğer sanat eserlerinde de oldukça iyidirler. Afrika'da iş kurmak için en iyi yerleri sıralarken Zimbabve gibi ülkeler listede sonda kalacaktır. Ancak gerçek şudur ki bu ülkenin ekonomisi ne kadar zorlu görünürse görünsün, doğru hamleyi yapacak yatırımcılar için bekleyen sayısız fırsat vardır. Zengin yatırımcıların keşfedebileceği birkaç karlı iş fırsatı şu şekilde sıralanabilir. Zimbabve altın açısından zengindir. Birçok yatırımı ve işletme altın madenciliğine girmiş olsa da fırsat kapıları yatırımcılara açıktır. Piyasanın gerekli bilgilerini doğru bir şekilde bir araya getirebilirseniz altın madeniliğine başlayabilirsiniz. Daha iyisi, bunun yerine altın satmak için bir altın madenciliği ile işbirliği yapabilirsiniz. Dünyanın en geniş şelalelerinden biri olan Victoria Şelalesi Zimbabve'dedir. Genişliği 1 kilometreden fazla, yüksekliği ise 100 metreden fazladır. Şelalenin uğultusu 40 kilometre uzaklıktan bile duyulabilir. Victoria Şelalesi adını İngiltere Kraliçesi Victoria'dan almıştır. Ülke doğal güzelliği koruma konusunda iddialı. Ülke sadece bu şelale için ziyaret almaktadır. Görüldüğü üzere Zimbabve keşfedilmeyi bekleyen bir mücevherdir. Zimbabve sürprizlerle dolu bir ülke. Toprağına ayak basmadan bilemezsiniz. Bir Zimbabve atasözü der ki, "Hove dinokwira dine muronga", yani denemeden ilerleyemezsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.